Dedim ki Öcalan yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmiş. Nasıl yani dedi. Televizyon bana kalırsa bir illüzyon. Oraya kendisini kaptıran, 2 günde de ekranda görününce ben bu işi yapıyorum, beceriyorum havasına giren insanlar üredi. Herhalde hayatımın en sert kışıydı. Bunu yaşayanlar bilir. Kız kardeşim, yeğenlerim hüngür hüngür ağlıyorlardı. ...17 Ağustos 1999 depremi. Muhtemelen hem güncelliği boyutuyla hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak, hep dün gibi diyeceğim bir acı hatıra, anı. Ama mesleğin gereği zaten. Biz gazeteciler bazen güle oynaya hayatı sürdürenlerin arasındayız. Bazen hayata tutunmaya çalışan dramatik, trajik olayların mağdurlarının arasındayız. Olabildiğince soğukkanlı bir şekilde aktarmaya çabalıyoruz. Ya bu NATO Sırplara müdahale eder mi? Kosova'da savaş vardı o zaman. Sırpların zulmü vardı Arnavut Müslümanlara. Bilmiyorum ki dedim. Bilsem orada olurum yani dedim. Geleli de 3 gün olmuştu. Ailemi de 3 yıllardan sonra en fazla 3 gün gördüm yani. Ya bir gitsene dediler. Makedonya uçağına bindik. Kosova'nın hemen yanı başında. Şimdiki adıyla Kuzey Makedonya. Bindiğimiz uçak ekiple beraber son uçak oldu. Hava sahasını kapattılar ve bizim uçaktan sonra NATO bombardımanı başladı. Ben Kosova Savaşı'na tanıklıktan döndüm aylar sonra ve o dönem ben mesleğe kamera asistanlığı, foto muhabirliği gibi evrelerden geçerek başlamış birisiyim. Muhabirlik, kamera asistanlığı, şimdi de sunuculuk yapıyorum. Fotoğraf çektim Kosova Savaşı sırasında. Mültecilerin dramını, işte toplu mezarlar falan. Dediler bir sergi açalım. Olur dedim. Harbiye'de bir sanat galerisinde sergi açacağız. Broşür hazırlandı, afiş hazırlandı. Açılış tarihi 17 Ağustos 1999. 16'sı gecesi, 16'yı 17'ye bağlayan gece, fotoğraf sergisinde gösterilmek üzere bir 4-5 dakikalık video klip hazırlamaya karar verdik. Onun hazırlığını yaparken bina sallanmaya başladı Maslak'ta, İstanbul Maslak'ta. Saat 3.02 gösterdiği sırada. Sabah da sergim açılacak. Büyük bir heyecan. İlk ve tek sergim zaten şu ana kadar. Kandilli Rasathanesi'ni aradım. Oranın müdürü rahmetli Profesör Ahmet Mete Işıkara telefonu açtı. Dedim ki ben NTV'den arıyorum. İşte ismim şu falan. Dedi ki beyefendi telefonu kapatın. Nereden arıyorsanız dedi. Doğru dedi Körfez'e gidin. Orası yerle bir olmuştur. Gölcük ve çevresi için söylüyor. 7 üzerindeki bir şiddette depremin oranın konut stoğu itibariyle kenti, ilçeyi, çevreyi yerle bir edeceğini düşünmüş olmalı ki yanılmadı tabii ki. Ve ilk bölgeye ulaşan gazeteci İstanbul'dan sanırım ben oldum. Çünkü sadece çalıştığım kanalda değil, yurt dışındaki televizyonlara da zaman zaman canlı yayında depremin üzerinden 2,5 saat geçmişti. İzmit Devlet Hastanesi'nin önündeydik. Bir bölümü yıkılmış, cesetler, yaralılar, şoktaki insanlar. Bunu unutamam tabii. Ben belki de uyku sorunlu birisi olduğum için az uyurum. 6 Şubat'ta da bir pilot arkadaşım ve bir meslek büyüğüm benim elimden tutmuş, omuz vermiş rahmetli Ergin Konuksever'in evindeydim. Kısa süre önce vefat etmişti. Anılarını, arşivini falan toparlıyorduk ve ayaktaydım. Televizyon sesi kısıktı. O sırada bir ara gözüm televizyonun ekranına gitti. Doğuda, Güneydoğu'da bir deprem diye, büyük şiddette diye. Sonra zaman içerisinde baktık. Bayağı büyük bir deprem. Pilot arkadaşım hemen arkadaşlarını aradı. Sağa solu havaalanları kapalı. İstanbul'dan kalkacak uçak yok. Karayoluyla hareket ettim. Saat 5.30 gibiydi. İstanbul'dan ayrıldım. Maraş'a ulaştığımda yerle eksan olmuş bir kent adeta. Tamamı değil ama girmeye başladığım andan itibaren. Yolda zaten bir panik havası. Birileri kenti terk etmeye çalışıyor, birileri kente ulaşmaya çalışıyor. Yardım ekipleri ulaşmaya çalışıyor. Herhalde hayatımın en sert kışıydı. Bunu yaşayanlar bilir. Kız kardeşim, yeğenlerim, dayım. Onlar da Malatya'daydılar ve ben onlara ulaştığımda hüngür hüngür ağlıyorlardı. Adeta çırılçıplak dışarıya çıkmak durumunda kalmışlardı. Üstlerine alabildikleri birkaç eşya ve bir tane araba var ve nöbetleşe o arabalara girip ısınmaya çalışıyorlar. Yeğenim bana dayı bize çadır bulabilir misin dedi. Onlara 4. gün çadır bulabildim. Sonrasında ısıtıcı bulabildim. Bu ikisi herhalde benim ömür boyu unutmamam gereken bir şey zaten artık. Deprem gerçeğini biliyordum. Benim 7. depremimdi meslek hayatımda. İran'da 50 bin aşkın insanın hayatını yitirdiği 1990'daki depreme de gitmiştim. İnsanın kendi ülkesinde olunca daha başka bir duygusu ve de 1. derecede olmasa da 2. derecede olmasa da eşi, dostu, akrabası, arkadaşlarının yakınları, onların anne baba çocukları. Sonuçta halden anlamak insan olmayı gerektiren bir haslet. Halden anlayabiliyorsanız duygularınıza da gen vuramıyorsunuz. Elinizden gelen bir şey varsa
onu da yapmaktan geri kalmıyorsunuz. Fazlasını yapmaya çabalıyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişi ya da Kenya'da Türkiye'ye teslim edilişi diyelim. Çünkü bunun emareleri güçlü olarak var. Ben o sırada Washington muhabiriydim ve bizdeki işte eğlence kanalları gibi diyebileceğimiz kanallar, ABC, CBS, NBC gibi kanallar normal yayınlarını saat 02'de kesip bir haber kanalı gibi Avrupa'dan, Türkiye'den görüntüler yayınlamaya başladı. Burada bir şey oluyor dedim. Ben Türkiye saatine göre yatıp kalkıyordum. Çalıştığım kanala gündem geçiyorum, haber geçiyorum falan. Saat 02 yerel saatte Washington'da. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye masasında görevli birisini ki 6-7 yıldır tanırdım. Amerikalılar saat 10'da telefonlarını kapatırlar. Zaten kimse kimseyi aramaz o saatten sonra. O bir yazılı olmayan kuraldır. Adamı aradım. Küfür ederek açtı telefonu. Dedim Abdullah Öcalan'ı siz mi yakalayıp Türkiye'ye teslim ettiniz? Yoksa Türkiye ile ortaklaşa bir operasyon mu? Çünkü Kenya'da daha önce Amerikan unsurlarına, elçiliklerine falan terör saldırıları olmuştu. Amerikalılar orayı artık üsleri haline getirmişti. Yani İran kalkan uçak, kimler geliyor, kimler gidiyor. Amerikalılar onların hepsini iyi biliyorlardı. Bu kadar net. O yüzden siz ne kadar biliyorsunuz bu operasyonun detaylarını ve ne kadar içindesiniz gibilerden sordum. Açıkladılar mı dedi. Dedim biraz sonra başbakan açıklayacak. Sen dedi flash haberi yakalamışsın dedi. Bizim de dahil olduğumuz bir operasyonla artık Türkiye'de o dedi. Ben kanalı aradım. Bizim kanal, çalıştığım kanal zaten son dakika olarak yayın yapıyor ama adını koyamıyorlar bir türlü. Dediler ki harika alalım. Ama ben Türk Büyükelçiliğindeki bir görevli diplomatımızı aradım. Eşi açtı telefonu. Bu saatte aranır mı Fuat dedi. Dedim ki yıllardır eşinizin Amerika nezdinde işte terörle mücadele konusunda yaptığı çalışmalarda sık sık gündeme getirdiği bir konu bu ve onun için önemli olsa gerek dedim. Ve zaten telefonu aldı o diplomat dostum. Dedim ki böyle Öcalan yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmiş. Nasıl yani dedi. Ciddi misin? Evet dedim. Merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu da Washington'da okuyordu. Öcalan'ın da İmralı yargılanması sırasında duruşmalarda söylediği Washington'daki temsilciliğimiz ve işte temsilcimiz olan kişi falan vurgusunu da hatırlayarak orada bir PKK varlığı var Washington'da. Hemen Mesut Yılmaz'ın oğlunu evinden aldılar, elçilik binasına getirdiler. Aradığım kişi de çok teşekkür etti. Bizim haberimiz yoktu dedi. Washington Büyükelçinin rahmetli Nusret Kandemir'in de haberi yoktu tabii ki. O da Büyükelçiydi. Dedim ki abi teyit edebilir misin? %100 Türkiye'de mi? Hala çünkü emin olamıyorum. Rahmetli İsmail Cem'i aradı Dışişleri Bakanı. İsmail Bey beni tanırdı. Birlikte yurt dışında seyahatlerim oldu kendisiyle. İsmail Cem demiş ki Fuat'ı kutla ama tek ricamız başbakanın açıklama yapmasına yarım saat kala televizyonda bu haberi versin. Ben Güneydoğu'da 4 yıl görev yaptım. Terör örgütünün eylemlerine başladığı 17 Ağustos'u 14 Ağustos 15 Ağustos'a bağlayan 1984 gecesi ilk eylemlerini Eruh ve Şemdinli'de gerçekleştirmişti terör örgütü. Ondan 8 saat sonra bölgeye giden gazetecilerdenim ve toplamda 4 yılımı Güneydoğu'da geçirdim. Konuya hakimim. Televizyonu aradım. Böyle dedim. Nasıl yani? Evet dedim. Ne kadar anlatabilirsin? Dedim ki başbakan mikrofonun başına geçene kadar anlatabilecek bilgim var. Ben başladım tarihçesini anlatmaya. Kenya'yı işte nasıl bir operasyonla getirildiğini bilmiyoruz ama Amerikalıların da içinde bulunduğu bir ortak harekatla bölücü terör örgütü elebaşısı yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Borsanın yükselişini anlatıyorlar sonra arkadaşlar bana o haber, çünkü tek haber kanalıydı. Bu da unutamayacağım, unutmamam gereken mesleki açıdan da tırnak içinde başarı sayabileceğim bir anımdır. Ben gazeteciliği önce insan sonra habercilik olarak tanımlayan birisiyim. Zannediyorum o duygularımdan, o anlayışımdan, o vizyonumdan hiç uzaklaşmadım. Ben usta çırak ilişkisinden geliyorum. Yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına uzanan bir mesleki maceram var. 1980'lerin başından 2023'ün ortasına uzanan. O zaman usta çırak ilişkisi çok değerliydi. Ben kamera asistanlığı yapmamış olsaydım bir dönem sanırım fena bir kameraman değildim. Bir helikopterden düşme sonucu belimi incittiğim için kameramanlığı bıraktım. Bir uluslararası yayın kuruluşuna kameramanlık yapıyordum Körfez Savaşı sırasında 1991'de. Usta çırak ilişkisi kalmadı artık. Televizyon bana kalırsa bir illüzyon. Oraya kendisini kaptıran, oranın büyüsüne kendisini kaptırıp 2 günde de ekranda görününce ben bu işi yapıyorum, beceriyorum havasına giren insanlar üredi ve türedi. Gece bile güneş gözüyle gezen ekran yüzleri var, gülüyorum komikler. Halktan kopuk bir medya var artık Türkiye'de. Zaten toplum birer haberci olmaya başladı. Çekiyor,
cep telefonuyla, akıllı telefonlarla ve anında sosyal medyadan paylaşabiliyor. Doğruluğunu teyit zaman alıyor tabii ki ama o teyide muhtaç anlayıştan uzak insanlar da doğruymuş gibi, teyide muhtaç anlayıştan uzak kişiler de gerçek kabul ederek dezenformasyonun tuzağına düşebiliyorlar. Benim dönemimde yani mesleğe başladığım 80'lerde ve de 90'larda en az 3 kaynaktan teyit etmek gibi bir zorunluluk vardı. Olmazsa olmazdı. Şimdi haberin öznesi olmaya çalışan tırnak içinde gazeteciler var. Deprem bölgesinde bunu sık sık gördük. Salya sümük, haberin önüne geçen, oradaki trajedinin, dramın kamuoyuna birebir aktarılmasının önüne geçen, kendisini yıldızlaştırmaya, öne çıkarmaya, Superman, Superwoman'mış gibi böyle hareket etmeye çalışan insanlar gördük. Yani hem ağlıyorlar hem de bir yandan mikrofon uzatıyorlar enkaza falan oradaki insanlara. Bu vicdansızlıktır. Enkaz altında yani tonlarca demir yığını, beton yığını altında hayata tutunmaya çalışan, eli oynayan, sesini duyduğumuz kişilere mikrofon uzatılmaz. Bunu Batı'da görmezsiniz. Sonuçta ukalalık değil. Ben hasbelkader ya da bir şekilde ya da başarımla 20 yıla yakın bir süre yurt dışında gazetecilik yaptım. Bunun 15 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Uluslararası yayın kuruluşları Deutsche Welle'den BBC'ye, Voice of America'ya, Alman ZDF televizyonuna uzanan bir mesleki geçmişim var. Bu somut bir şey. Orada böyle bir şeye izin vermezler. Bunun bir çılgınlık olduğuna inanıyorum. Çünkü Instagram için, sosyal medya platformları için o felaketin ortasında bile zaman ayıran ve sık sık onları paylaşan. Az önce şuradaydım, buradaydım. Pardon, kapat sosyal medyanı. Zaten televizyonda anlatıyorsun. Hüngür hüngür ağlayarak ajitatif bir yayıncılık anlayışını reddediyorum ben. Yani biz olaydan kopup o haberi sunmaya çalışan, aktarmaya çalışan kişiye odaklandık. Ve onu bir anda kahraman. İşte bilmem X kişi ya da Y kişi ne kadar başarılı habercilikte drama anlattı. Benim dönemimde yani mesleğe başladığım 80'lerde ve de 90'larda en az 3 kaynaktan teyit etmek gibi bir zorunluluk vardı. Olmazsa olmazdı.